Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Alpçin ve Reis'cim hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoş abi. bulduk. Spider-Man Brand New Day'i konuşmak için toplandık. Bugün Antibiyotik Özel'e hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman sonra bir Antibiyotik Özel videosuyla karşınızdayız. Birbirinden farklı müzik videolarımız ve birbirinden farklı podcastlerimiz var. Hepsine bekleniyorsunuz. Ayrıca Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Spider-Man postlar ve bilgilendirici içerikler yapmaya başladım. Bir yıl geç kaldım ama başladım diyebilirim. Evet beyler, nasılsınız? Vallahi iyiyiz İyiyiz abi. Özlemişiz burada olmayı. Güzel güzel. Ben de özledim. Yeni Bayağı Spider-Man sonra. filmini de özlemişiz 5 yıl sonra. Evet. 5 yıl olmuş ya bu arada. Şaka gibi gerçek. Spider-Man 2 tren. Doktor Aynen, Spider-Man Octavius 2 geliyor. Ya, Doomsday bu işte, Incursion falan. Neyse. Evet Alpçin 5 sene olmuş. Beraber izlemiştik. Evet Yılların da ya. ne kadar hızlı geçtiği buradan çok bariz belli oluyor. Üzdü beni yani. Evet. Bana harbi 2-3 yıl gibi geldi. Bence film keyifliydi. Her şeyden bağımsız. MCU'dan da bağımsız. Diğer bütün MCU filmlerinden de bağımsız. Bence film çok keyifliydi. Herkes bence sinemada gitsin. IMAX maalesef seçenek olarak yok. Bu Marvel'in Evet. son zamanlardaki başvuru sanırım sıkıntıları var. Ben anlamadım yani. Doomsday'de de sanırım bir IMAX problemi olacakmış. Spider-Man Brand New Day'de de aynı şey oldu. Odyssey'e kaptırdılar IMAX'e. Bence gene de iyi bir sinemada, bulduğunuz en iyi sinemada izleyin. Özellikle stunt ve performans için, Destin Daniel Cretton'ın Evet. performansı için değer diyorum. Ben John beğendim Watt, filmi. sana çok Practical sövdük çekmeyin buradan. diyordu ya. Haklıymışız. He. Haklıymışız. Hayret Abi bir şey ben- bir adam ya. Bayağı beğendim filmi. Sosyal medyadaki yorumlar da gördüğüm kadarıyla olumlu. Ama fenomenler, YouTuber'lar falan biraz eleştirmiş. Onu pek anlayamadım ben. Bence iyice ya. Abi bence de ya, ben de çok fazla olumsuz eleştiri gördüm. Ben hiç öyle olacağını düşünmüyordum. Ama Hatta- halk beğenmiş Hı. ya. Halka baktığımda Twitter'da, Cart'ta, Instagram'da, Curt'ta falan beğenmişler bayağı. Bilmiyorum, ben Ekşi'ye bir bakayım dedim. Abi hiç olumlu bir şey görmedim. Ekşi'de sıfır Ekşi olumlu. insan öyledir Evet, ya. çok- Ekşi insan ya öyledir. öyle. Bir şey beğenmez. Ama ilk defa bu Makarayız kadar. ya, böceğiz ya abi. Beğenmeyiz abi. Çıkan hiçbir şeyi beğenmeyiz. Ha, ben şöyle diyeyim. Karakteri bir araya getirip bu kadar standalone bir film yapmak büyük bir başarı bence. Bu yüzden bence çok iyi bir komik filmiydi. Evet. Çünkü burada mesela atıyorum işte Punisher'ı gördük, Hulk'ı gördük. Kaç kere gördük, işte farklı yönetmenlerde gördük, farklı filmlerde gördük. Ve bu sefer gerçekten şey hissini çok iyi aldım. Mesela bir comic book okurken sonuçta o karakterlerin milyonlarca farklı işte varyantı var, çizimi var, işte karakter arkı var vesaire. Ve burada gerçekten hani farklı bir yönetmen açısından izlediğimizi fark ettim. Yani mesela Punisher üzerinde diyeyim. Ama mesela Punisher baktığında hem Daredevil'da hem kendi dizisinde daha Karanlık. nasıl desem, daha karanlık aynen. Burada da öyle yine. Hani o tarafı yine korumuşlar. Geçmişi yine aynı tabii ki. Ama daha Spider-Man uygun hale getirilmiş. Evet. Ondan sonra Hulk hakeza öyle. Buna şöyle bir ekleme Bence- yapabilirim. Hı. Yani tek tek bütün karakterlere baktığımızda ben filme çıktığımda şunu hissettim. Yani bu filmin içine giren, Spider-Man'le bağlantılı ya da bağlantısız olan tüm karakterlere film bir derinlik katıyor. Herkes filmin içerisinde olan olaylardan etkileniyor. Olaylardan etkilenmesinin yanında da karakter gelişimi de geçiriyor. Yani halkı, onu baskılayıcı direktörü mesela biz Shang-Chi'nin After Credits'ine görüyorduk, işte She-Hulk'ta bunun sürecini görüyorduk falan. Hiçbiri bu kadar iyi anlatmıyordu. Hatta çoğu film bile halkın dönüşümünü ve karakter yapısını buradaki 3 dakika kadar iyi anlattığını bile Evet, düşünmüyorum. ekran süresi de kısa yani. Evet. Yani ekran süresinin kısa olmasını da anlıyorum halk konusunda. Çünkü biraz daha halkı işlese film biraz konudan sapardı orada. Ama halk konusunda biraz daha sadece aksiyon sahneleri, dövüş sahneleri daha uzun olabilirdi. Bir tek bunu düşünüyorum. Uyarı geçeyim. Video spoilerlı olacak. Biz bam güm giriyoruz artık. Şimdi Tamam. halk konusunda böyle dedik. Genel fikirlerimiz üçümüz de beğenmişiz. Hı hı. Şimdi abi Ben o dediğimi zaman anlatabildim ama değil mi? Hani o Evet, çizgi evet, roman ben yapısı anladım. konusunda. Yani her Evet, farklı evet. bir çizgi roman okuduğunda o hissi alırsın ya. Tam yine aynı Hı karakterdir ama farklıdır falan. Onu iyi anlamda hissettim bu arada. Bak, tutarsız anlamında değil. Yani tutarsız anlamda hissettiğimiz çok film oldu MCU'da. Ama bu onlardan biri değil bence yani. Bence de değildi ya. Öyle düşünmeyenler Evet, de var evet. mesela Punisher özelinde. Ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Olumlu anlamda. Ben de- Son Punisher Jean Grey'i vuralım diyor ya. Adam bam diye vuracak mesela, ki vuruyor da zaten ya düşündüğünde. Evet. Sen de bam diye girdin Ali'nin Spoiler abi. Dedik Spider-Man uyarıya öldürüyordu az da. bam diye spoiler veririz. Makarayız. Öldü zaten falan. Aa. Bir genel tondan ve yönetmenden başlayalım isterseniz. Sizce Evet. Destin Daniel Cretton nasıl iş çıkarmış? Abi çok iyi çıkarmış ya. Bak, filmin ilk yemin ediyorum karesinden beri dedim ki oha dedim. Yani gerçekten hani yönetmen imzası aşırı belli oluyor yani. Ki ben Shang-Chi'yi izlemedim. Ona rağmen direkt işte kullandığı slow motion'lar. Ya Zack Snyder şuradan biraz şey al abi, ders al bence. Gerçekten slow Yani- motion çok ayarındaydı ya. Evet. Ona Ve geleceğiz ona. böyle çok şey zoom'lar var. Bilmiyorum onun tam şey tabirini de, böyle çok subtle zoom'lar var böyle.
Onları anladınız değil mi? Evet, evet, evet. O şey sahnelerinde, böyle halüsinasyon sahnelerinde olsun, işte normal bir gerilim verecek olsun. Çok güzel kamera kullanımları vardı bence. Aşırı iyi swinging sahneleri vardı. Diğer 3 filmde görmediğimiz. Öyle diyebilirim Özlediydik kısaca ya. En işte. son Amazing Spider-Man'de gördük abi swing sahnesi düzgün. Aynen. Yani John Watts yapıyordu swing sahnesi de çok swing gibi hissettirmiyordu yani. Evet, bir tane yorumunu okumuştuk, hatırlıyor musun Utku'larda? Practical çekmeyin. Aynen. Kralım ya. Şöyle vizyoner olacağım. Açıkçası bence MCU'daki en iyi Spider-Man filmiydi bu. Yani Kesin. Daniel Craig'in de Shang-Chi'de o dinamik aksiyon başarısını burada da bayağı iyi yakalamıştı diye düşünüyorum ben. Yani bir önceki yönetmen John Watts'ın üçlemesindeki o liseli komedisinden de uzaklaşılıp biraz daha karanlık tondaki bir film beni gayet tatmin etti yani. Bence hatta bütün Spider-Man filmleri arasındaki en karanlık tondaki diyebilirim. Ya tabii şöyle bir şey var. Pardon lafını böldüm de. Şimdi sinemanın Yok, da yok. daha kısık olduğu için biz zaten ekstra bir karanlık tonda gördük. Ama film dijitale düştükten sonra bir tekrar izlemek lazım şey olarak. Evet, Hani evet, Evet ben de evet çok bakmak lazım. falan. Çünkü fragmanda hatırlıyorum insanlar ne kadar karanlık falan demişti yani. O gri tonlara Evet. hakim diye. Ya karakter olarak da öyleydi. Spider-Man'in o Scorpion'u öldüresiye dövdüğü sahne, polise verdiği zarar Aynen. harikaydı o kısım. Abi ben Destin Daniel için zaten 150 kere falan kanalda söyledim. Bence şarttı böyle bir direktör. Yani Kutay'la da konuştuk. Kutay da mesela şey söyledi. Çok güzel söyledi onu yani. İlk defa bir film izlerken MCU Spider-Man'i içerisinde diğer Avengers kullanımları da dahil olsun. Birinin Spider-Man'e farklı bir bakış açısı olduğunu hissettik. Yani hani adamın Aynen. Spider-Man karakteri açısından bir vizyonu varmış. Ve bunu bir X-Men karakteriyle birleştirmesi de bence enteresan bir fikirdi yani. Değişikti. Ki bunu da başarmışlar yani. Alp'in söylediği gibi çekimler olsun, kamera açıları olsun, kullanılan sahneler olsun. Özellikle Spider-Man Hand'le dövüştüğü kısım müthiş. İnanılmaz sinema yani. Orası gerçekten çok iyi. Evet. Oradaki dinamik falan da çok iyi. Ben Hand'in insanlar kullanımı pek beğenmemiş. Ben onu da çok beğendim. Onu söyleyeyim burada yani. Başta şey olmak üzere. Onun dışında şunu Ben söyleyeceğim onu beğenmedim ya. Bana Ben onu saçma beğendim. geldi orası. Ben beğendim onu. Neden biliyor musun? Açmamışlar o işi. O işi açsalar o da uzardı yani. O Evet, yüzden evet. beğendim Ya diyorum. o açıdan evet öyle olmuş. Asıl benzettiğim noktaya geleceğim. Ben belli başlı açıları, o sadeliği, o Alp'in dediği slow zoom'ları Wonder Man'e çok benzettim. Wonder Man'i de iptal etmişler. Burada Allah sizi kahretsin. Aynı görüntü Wonder- yönetmeni var zaten. Evet hem aynı Öyle görüntü mi? yönetmeni var. Evet, Evet. hem de aynı yönetmen var. Şey olarak o bakış açısı, o mesela Wonder Man'in kriz geçirdiği sahneyle Jean Grey'in kriz geçirdiği ve Spider-Man'in güçlerini kazandığı sahneler böyle practical olarak, çekim açısı olarak birbirine çok benziyor. Ben onları zaten Wonder Man'de çok beğenmiştim. Burada da o tempoyu ve o hissi korumaları benim bayağı hoşuma gitti. Müthişti bence o. Ki yazar konusunda bir parantez açacağım. Böyle iyi film çıkıyor. Ki gene diğerleri bir şeylere bağlama çabası var. Onları eleştireceğiz. Ona rağmen iyi bir iş çıkmış yani. Az önce sen senaryoya giriyordun az daha. İstiyorsanız şimdi girelim. Sence senaryo ve hikaye tarafı seni tatmin etti mi filmde? Senaryo garip. Tamam, evet. Başından sonuna kadar bir bütün hissettiriyor ve bence birçok MCU işinin yapamadığı gibi iyi bir bağlantı kuruyor. Ama bu bağlantı kurma hissi bazı insanlar için filmin filler olmasına ve filler hissi vermesine sebep olmuş. Bunu anlayabiliyorum. Ben Bunu buna normal hiç katılmıyorum bu arada ya. Bunu Ben ben hissettim normalde olarak. komik book kafasıyla da değerlendirme gerekiyor. Çünkü yani sen karakterin gelişimini verebilmek için illa bir solo düşmana ya da düz bir hikaye akışına ihtiyacın yok yani. Buradan farklı karakterleri de dahil ettiğinde onları filmin temposuna uydurabilmen gerekiyor. Zaten yazarlık ve komik book filmin uyarlamanın zorluğu buradan geliyor. Ben bu filmin halk ve özellikle Jean Grey için olumlu bir yandan olduğunu düşünüyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Spider-Man'in mahallevi kötülerinin böyle 10'ar saniye kullanıldığı sekans güzeldi ama onları en azından özellikle Scorpion kısmını bir tık uzun görseydik daha çok hoşuma giderdi senaryo noktasında. Çünkü Evet. Spider-Man'in fiziki olarak boss fight yaptığı noktada yani yumruk yumruğa girdiği kısımlarda olağanüstü bir tehditkarlık hissetmedim. Filmi duygusal tercih etmişler. Duygusal olarak bir tercih yapmışlar. Bunu da anlayabiliyorum. Ben bunu da doğru buluyorum. No Way Home'da da en çok beğendiğim kısımlar duygusal olan kısımlardı. May Hala'nın ölüşü, işte 3 Spider-Man'in bir araya gelip onların ortak kayıplarının ortak bir zemine oturması falan çok hoşuma gitmişti. Bu filmde de aynı şey oldu. Ben bu filmin senaryosundan yıldızının Jean Grey olduğunu düşünüyorum. Ne kadar Umur Tezer abim X-geninin kullanılmaması ve mutant sorularına değinilmemesinin problem olduğunu söylese de gene dinledim yorumunu. Yani adam 5 senedir Ben her de. şeyi söylüyor. O mutasyonu anlatmıyorlar işte. X-Men böyle bir şey değil. Evet, katılıyorum, X-Men böyle bir şey değil. Ama Jean Grey iyi bir build aldı. Yani bu filmden Evet. sonra alacağı her şey onun için daha olumlu olacaktır diye düşünüyorum ya. Abi şöyle hazır sen gitmişken. Abi ben şöyle düşünüyorum senaryo konusunda. Ben hiç filler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü abi bu filmin bir hani gelişim noktası var, anladın mı? Yani her karakterin bir gelişim geçirdiği bir olay var. Yani illa bir ne bileyim sonraki evente bağlanmak zorunda değil. Ve bu film bence onu çok iyi yapıyor. Kendi başına biraz standalone bir film abi. Ben onu söyleyebilirim o konuda. Jean Grey konusunda bence de çok iyi bir giriş yapıldı. Yani mutant konusuna belli ki çok girmek istemiyorlar şu anda. Daha çorba yapmamak için. Ben o yüzden okeyim ona.
Yani onun için X-Men filmini bekleyeceğiz gibi duruyor. Onun dışında bilmiyorum, bana bu tarz şeyler detay gibi geliyor ya. Hani oradaki karakter gelişimi ve motivasyon çok daha önemli bence. Yani bu tarz detaylardansa. Bilmiyorum, ben artık bu tarz şeylere daha çok önem veriyorum herhalde. Çünkü ya mutant mevzusunu bence zaten çok iyi işliyor, en azından duygusal anlamda. Abi Hulk üzerinden işliyor. Orada bir trajedi var. Yani Hulk'ın dönüşüm sahnesi inanılmaz güzeldi bence. Şey olarak. Evet. Bir için acıyor, anladın mı? Ya Hı da ne hı. bileyim, üniversitede yaptıkları o sohbet. Geni baskılayacaksın diyor da abi hangi gen falan diyor. Hani neye göre o iyi kötü Onlar seçim. çok güzeldi. Evet, Abi onlar evet. mesela çok güzel detaylardı bence. Bilmiyorum yani, bu tarz şeyleri iyi işlediği için ben hani çok da mühim değil yani. Kalan mutant mevzusu. Bence yani senaryoda sizin de dediğiniz gibi harika minik detaylar, fikirler var. Diyaloglar da son derece güzel akıyor. Karakter motivasyonları da genel olarak güzeldi. Ancak sadece hasar kontrol ekibi Bill Metzger var galiba. Will Metzger, o ekibin lideri. Evet. Çok yüzeysel kalmış Biliriz. bence bunların motivasyonu. Yani bunu niye Dümen yapıyorlar? de değil mi çok? Çok dümen kalmış orası. Hatta bir de bence senaryodaki asıl sorun da şu. Peter'ın o yaşadığı 5 yıllık yalnızlık çok hızlandırılmış. Onu hissedemiyorum. DNA değişimindeki olay çok derinleştirilemedi gibi geldi bana. Ve sonra Jean Grey'in hikayesinin öne çıkması bunları biraz daha alt metin yapmış gibi geliyor. Jean Grey genel olarak filmin ana fikri şekline büründü sonrasında. Bir Spider-Man solo filmi için bu kadar başka bir karakterin ana fikir olması da bazı izleyenler için rahatsız edici olabilir bence. Ve siz hani düşünmüyorsunuz öyle ama ben gerçekten bağlayıcı bir filler film olarak o hissini aldım bayağı. Ya ben filler olduğunu düşünüyorum. Kötü bir şey değil abi. Yani marketing bakış açısıyla bakmaya çalışıyorum ben birazcık. Tabii canım. Abi şimdi Marvel ne kullanacak? Yani Doomsday geliyor, Secret Wars geliyor, tamam mı? Sen Spider-Man'i Secret Wars'un ana karakterlerinden biri yapmak istiyorsun. İnternette öyle düşüyor yani. Hangi film kullanacaksın abi? Ve mutant tanıtacaksın. Sen X-Men filmi geliyor. Bir X geni içeren, tuhaf sahneler içeren bir karakter göstermen lazım seyircilere. Hı. Ben yerim mesela. Bana solo Jean Grey çıkarsınlar. Ben gene gideceğim IMAX'te izleyeceğim abi film. Beni bağlayan bir Ya şey yok ya. yaptıkları şey zaten yanlış değil. Doğru bir şey Bence de yapıyorlar. değil. Ama hani işte filmi izlediğim arkadaşım şey dedi yani. Ben dedi solo Spider-Man, ben Spider-Man Evet, izlemeye evet. gittim mesela dedi. Ha, O adamı ben da de onu diyecektim. anlayabiliyorum yani. Onu izlemeye giden insan için biraz bayağı gelebilir böyle durumlar. Ben ona katılıyorum. Senin dediğin şeye çok katılıyorum. Bence filmin eksilerinden biri damage kontroldü ki abi bunu Nova yolunda söyledim. Wonder Man'de söyledim. Daha önce söyledim bunu. Birkaç yerde daha söylediler bu damage kontrol mevzusunu. Yani veriyorsan bari müdürün ne bileyim müdür Tom Stone olsaydı falan. Böyle ne bir farklı bir şeye Kingpin. gitseydik yani. Ha Kingpin olmasın da yani Task Force reis. Aynen, o artık olmasın. Ne bileyim Şu, farklı bir şey şu, yapabilir. şu el hareketleri. Bilmiyorum orada bence de birazcık dümensel kaldı. Ki ben ilk Spider-Man o binaya girdiğinde damage kontrolü dedim enteresan falan, böyle tarayıcı marayıcı var. Bir derinlik var, işte o da var. VMAX var falan. Abi VMAX'te panjur markası falan çıktı filmde yani. Gebertti orada. Filmin en dandik şeyi oydu bu arada yani. VMAX yazıyor, panjur. Ya Havalandırma. evet, orası evet, bak bence de biraz şeydi. Dandikti Evet, yani. evet. Orayı biraz daha güzel bağlayabilirlerdi. Bak Hani şaşırttı mı? Şaşırttı ama dandik yani. Bundan ben dik orada şaşırdım. şeyi falan düşündüm. Bak çok güleceğiniz, o şey çok böyle fokuslandı ya. O Türkçesi ne ya? Ventilation şey. Havalandırma O abi. Havalandırmayı böyle fokuslandı ya çok. ventilation dedi Abi o çok ya. böyle X şeyi gibi geldi. Aynen, orada giriyor değil mi? O şey X-Men 97 intro geliyor. Yani X-Men mevzusu karışık bir mevzu. Ben hala şey anlamıyorum. Bunu Miss Marvel'de de yaptılar. İşte mutasyon uğramış. Abi mutasyon da olabilir, X-Gen'in de olabilir. Miss Marvel'i al yap mutant yani. Ne olacak yani? Ne kaybedebilirsin ki ya? Belli noktalarda daha fazla risk almaları gerektiğini düşünüyorum ben. Bu filmin üzerinde de düşünüyorum. Mesela abi Hulk'ta o kadar build var. Profesör Hulk bilmem ne. Çat diye 30-40 saniye Savage'ı koymuşlar orada mesela. Hulk'ın iki mimikle duygusallığını da vermişler. Peter'ı gördüğünde bir şey oluyor mesela. Hani o karakterin duygusal yönünü de hissediyorsun ve bunu 30 saniyede hissediyorsun yani. Ben her filmden Oppenheimer gibi biyografik drama derinliği beklemiyoruz abi yani. Bize spesifik basit bir şey verse biz yiyeceğiz zaten yani. Ona VMAX yapmaya falan ne bileyim gerek yok gibi geldi bana yani. Abi o zaman aklıma gelmişken diyeyim, biraz bağımsız olacak. Savage Hulk dedin ya. Ben orada şöyle bir plot izleyecekler diye düşündüm. Hangi geni baskılayacaksın muhabbeti oldu ya. Bunun üzerine gidip, tamam mı? Buradan hem Man Spider'a çıkacağız diye düşündüm. Hem de Savage Hulk'ın o daha böyle işte agresif olma sebebine çıkacağız diye düşündüm. O cihazı takarlarken. Hani yanlış bir geni baskılayıp o öbür tarafının daha böyle açığa çıkacağını düşünüyordum. Hatta bu yüzden işte Man Spider görürüz diye düşünüyordum ilk başta. Hı. Ve zaten ilk dedikoları o yöndeydi. Evet, evet, ama hayır, ben o cihazdan ötürü olur diye düşünüyordum. Hani Hı. o ters tepip falan diye öyle bir şey Anladım. yapmadılar. Senaryonun Eric Summers'la çok güzel bir detay vereceğim. Abi Chris McKenna'yla Eric Summers, Ghosted ve bir önceki şeyin daha yazarlar bunlar. Tam böyle çok iyi olmayan iki filmin falan yazarlar. Ghosted şey değil mi ya? Ana de Armas. Neyse işte
Abi bunlar filmi yazıyor, tamam mı? İnternetten okuduğum kadarıyla. Bir tane ana taslağı izlettiriyorlar. Ya da okutturuyorlar Tom Holland'la yönetmeni. Tom Holland diyor ki, dünkü açıklaması falan bu arada bu. Ben nefret ettim o taslaktan diyor. Yani ben o taslak Evet. ne içeriyordu aşırı merak ediyorum. Ondan sonra Justin Hurwitz, Challengers'ın yazarı. Challengers'ın yazarı bunun üstünden geçmiş. Bence bir şey söyleyeyim mi? Onun bunun üstünden geçmesi filmi bayağı toparlamış yani. Senaryo açısından en azından bir başı bir sonu olan ve arasındaki olayların da birbirine bağlandığı bir şey izlemiş olduk. Yani Allah'tan son 2-3 filmdir birazcık bunu özeniyorlar, yani dikkat etmeye çalışıyorlar. En azından normal yazarlarla falan çalışıyorlar. O konuda Spider-Man de şanslı bir film yani. Bu açıdan bunu söyleyebilirim, bunu ekleyeyim. İstiyorsanız oyunculuklara ve karakterlerin kimyalarına geçelim. Alp söyledi. Bir, ben telekinezi, Man Spider olma evreleri, o çıldırma noktalarına bayıldım filmdeki. En çok beğendiğim elementlerden biri o. İkincisi, Ned'in hatırlamasını anlayabiliyor. Filmin sonunda Ned, Peter'ın Peter olduğunu hatırlıyor. Bunun Bence o tam öyle gibi değil ya. Bence öyle. Çünkü zaten Ned'in hem babaannesini No Way Home'da görmüştük hem de Doctor Strange çemberi açmıştı Ned. Oradan onun bir magical büyük kısmı olduğunu öyle ya da böyle bir şekilde verdiler. O Abi o olduğu bence için tümen bir şeydi. O komiklik olsun diye. bak komiklik, ama en azından hani Ned'in hatırlaması, hani bir hikayesi var kendisi. Dandik dersin, beğenmezsin, o ayrı bir konu. Ona ben bir şey diyemem. Ben MJ'in hatırlamaması gerektiğini düşünüyorum. Hiç gerek yok yani, lüzum olmayan bir durum. Hatta MJ'in seni sevmiyorum konuşmasına bayıldım ben. İnanılmaz iyiydi. Zendaya falan en Evet. iyi oynadığı yerde Spider-Man filmleri açısından. Orasını çok Tom beğendim. Holland'ın da Evet. orası çok iyi. Ve oranın etkisinin kaybetmesi birazcık beni korkuttu. Yani o kolyeyi molleyi tuttu, dedim bro yapmayın yani. O sahneyi çektikten sonra hatırlamasın orada. Onu istemiyorum artık yani. Hani hatırlayacaksa bile bunun sağlam bir build alması lazım gene. Sen Evet. hani önce kaybettirip sonra bir build yapman lazım. Şu kafayı yesin bir, ne oluyor? Aynen o tarz bir şey lazım yani. Şu an dümdüz Peter falan olsa bayar yani. Bu arada Frank'in verilebilecek bütün dark taraflarını vermişler. Gene ailesini gördük. Kapağı açtığında orada ailesini gördük. Frank'in Hı her hı. plan yaptığında bam gün vururuz'u gördük. Frank'in mekanik aletlerinin bomba yaptığını gördük. Abi daha ne vereceğiz? Zaten 10 dakika Frank'in süresi var komik adamın. halini de gördük. Evet Evet, abi. evet. İşte o da güzel. Dediğim şey oydu en başta yani. Benim arkadaşım şeyi pek beğenmemiş. Bu Man Spider mevzusunun bir noktadan sonra dandik olduğunu düşünmüşler. Yani tamam bu adam şey oluyor da mental olarak kendiyle barışınca Spider-Man ve o işte Man Spider mevzusu çat diye birbirine bağlanıp sadece bir tık level artışı mı olmuş oldu? Vallahi açıkçası o noktada onlara çok da bir argüman üretemedim yani. Ben de dedim ya işte çok derinleşemedi bu konu diye. Ya evet. Ya Spider-Man 2'de Sam Raimi'nin ne kadarsa burada da o kadar. Ay yemin Evet. ederim aklıma gelen örnek oydu ya, bu kadar. Ya zaten bence bu film şeyi çok düstur edilmiş ya. Sam Raimi'nin filmlerinin iyi anlamda. Evet Kronik olan. kesinlikle. Abi mesela Spider-Man 3'ten de bence çok şey vardı o konuda. Yani o Man Spider mevzusunu bence hani hem simbiyot olarak hem güçlerini kaybetme olarak tek potada eritmiş bence. Benzer. Bir tek dans sahnesi yoktu falan. O olsa çıkar giderdim filmde. Raise up at the set together. Drive up market stop. Bir de Alp'in dediği noktaya geleyim. Final konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Frank'in, Hulk'ın, Jean'in kardeşinin hepsinin final üzerinde bir etkisinin olması benim çok hoşuma gitti. Her karakterin finalde bir etkisi vardı yani. Özellikle de May Hala'nın bu kadar etkisinin olması ve o sahnenin çok güzel olması benim çok hoşuma gitti. Evet. Yani hani Uncle Ben'i hiç böyle anlatamadılar abi. May Hala çok iyi yani Aynen. MCU'da. Baktığın zaman hani onun Iron Man'le takım olmasından tut ölümüne kadar geçen film, bu filmde Jean'i ikna etmesine kadar hem müthiş bir karakter oldu May Hala yani. O konuda bayağı mutlu oldum. O sahneyi de çok beğendim. Hiç katılmadığım tek konu orası. Hadi ya. Jean'le Spider Tamamdır. arasındaki o arkadaşlık, dostluğun organik Abi- bir şekilde oluşusunu beğendim derim ya. Senaryo konusunda bu kadar. Jean Grey ve zaten Peter Parker'ın şeyi çok iyiydi. Kimyası aşırı iyiydi. Ben bayağı beğendim ikisinin aynı evlerde yaşayıp şey olmasını. Tamam hadi Mayala Şipledik ya, olayını da vallahi. anlayabilirim. Tamam hadi Mayala olayını da anladım. Ama Mayala'ya sonra geleceğim ben. Daha sonra Spider-Man ve Punisher kimyası beni asıl benden alan şey buydu. Çok güzeldi ikisinin arasındaki ilişki. Bence de. Bence Daredevil'den daha iyi bir ilişkisi vardı Punisher'da. Ya tabii şimdi Daredevil'daki şey daha başka. Hani oradaki olay, orada farklı bir motivasyon çatışması yaşıyorlar falan. Ha bu tabii şey de diyebilirsin. Hani tutarsızlık gibi de diyebilirsin belki. Ama ben de sana katılıyorum yani aralarındaki hem mizahi yön olsun hem o baba oğul ilişkisi olsun bence çok iyiydi yani. Saygı ilişkisi falan. Çünkü ikisi de yalnız ve bunun farkındalar. Ama hani güçlü de durmak zorundalar. O şeyi çok iyi veriyor. Çünkü Daredevil'da böyle bir şey yok ya. Daredevil yalnız değil ya, En kaybı kötü var. Karen'ı var abi adam. Her türlü karısı var onun. Boş kalmıyor reis. Elektra da geri dönüyormuş. Hiç Aynen tutarsız abi. demem bu arada o ilişki. Çünkü çizgi romandaki o etik çatışmayı çok iyi yansıtmışlar filme. Yani Punisher'ın da bence tam karakterine ihtiyacı olan minik ama derin bir kıvılcım verilmiş oldu. Güzel kazandırıldı MCU'ya. Ya kimya açısından Hulk'la Banner'ın 30 saniyelik kimyasını çok beğendim ben ya. Oradaki o dönüşüş, Banner hayır çıkamazsın falan deyişi ve tekrardan aynı süreci iyi bir şekilde başlamamız benim hoşuma gitti. Onu söyleyebilirim. Ha
Ha, bir de oraya indirmiyoruz. Tamam. Evet, çok beğendim orayı zaten. Yani Ben de Hulk'ı çok izlemeyi de beğendim. çok özlemişiz. Orada da Evet. Banner'ın Peter'ı tanımaması, Hulk'ın Peter'ı tanıması çok güzel detaydı. Çizgi romanda da var aynısı. Bir de ben bu filmin small scene'lerini çok beğendim. Mesela Jean Grey ve Sarah Grey oturuyorlar bir bankta ve abi o sahne flashback duygusallığını üstleniyor ve gayet de yeterli. Bitti abi bu. Oradaki bütün duygusallığı alıyorsun, bir yandan Jean Grey kriz geçiriyor falan. Onu çok iyi yansıtmışlar yani filme. Karakterlerin duygusal olarak verilebilecek bütün ağırlıklarını aldığını düşünüyorum ben bu filme. Tek Damage Control ekibi hariç orayı eksik tutuyorum. Filmin tek en filler şeyi Hand'ti yani. Jean Grey kontrol altında olan ninjalar. Görsellik için yerleştirilmiş gibi düşünüyorum. Abi o şey olduğunda Jean Grey transa geçiyor ya. Abi orada Logan geldi mi aklınıza? Sadece onu soracağım. Logan'da da Yok, aynısı gelmedi. oluyordu ya çünkü. Aklıma gelmemişti ama bayağı benzediğini fark ettim şu anda. Yani çünkü Profesör X de şeye giriyor ya, transa geçiyor, herkes kalıyor böyle falan. He, Ben öyle tamam. bilerek bir Tamam, paralellik haklısın. yaptılar diye düşündüm orada izlerken hatta. Bilmiyorum, öyle bir şey Evet. geldi yani sadece. Takım ölürüz. Evet. Aksiyon ve görselliği nasıl buldunuz? Bence çok önemli bu. Abi bunu şeyde Ben 30 çok iyi dakikada buldum. Ben mi cevap vereceğim? Ay. Bir yönetmenin Spider-Man açısından bir fikrinin olması benim hoşuma gitti ve bu doğrudan aksiyona yansıyor. Koreografiler, o dönüşler. Özellikle bir tane yıldız atıyorlar, mermi atıyorlar. Spider-Man falan kaçıyor onlardan. Yani bunlar falan Hı hı. yoktu abi. Biz böyle bir şeyler görmüyorduk ya. Ya Evet. Spider-Man dan diye kafasına araba yiyordu ya da ondan direkt kaçıyordu yani. Böyle bir şeyler görüyorduk. O Çok noktada Michael bence Bay filmi izlemişiz gibi şu ana kadar. o kafa oydu bu arada. O No Way Home'un girişini hatırlayın. Oktopus geliyor, boru atıyor, tank atıyor, araba atıyor. Anladın mı? Görsellik açısından da şeye dikkat etmişler yani. İşte Spider-Man'in sonunda böyle demire yatması, işte first person açıda swing yapması. Wallpaper'lık o görsel Evet, hissi güzel evet, onu korumuşlar diyecektim. yani. Aynen. No Way Home'un son işte 5-10 dakikasındaki şeyi, ışıklandırma, sinematografi falan Evet. bu filme full taşımışlar yani. O tonu devam ettirmiş gerçekten. Bir de bence ışıklandırma olarak ben şeyi de söyleyeyim, ya da bana mı öyle geldi bilmiyorum, MJ özelinde. Abi hep bir kızıl ışık vardı ona doğru, onu fark ettiniz mi? Evet. Hep o saçlara hafif o kızıl havasını verelim diye. Hatta ben fragmanlarında da Kahverengiden öyle gelmişti bana. Kahverengiden kızıla doğru boyama yapmışlar onu. Bence gitgide onu MJ Evet. yapacaklar da ama bro 4 film oldu ya. Çekiniyorlar. Bu kadın MJ olsun artık anasını. 8'de. Bence görüntü yönetmeni Brett Pollack bayağı iyi iş çıkarmış bu konuda. Dediğiniz gibi ağ atma, sallanma sahneleri resmen bir şaheser de MCU içinde. Kameranın kullanışı inanılmaz dinamikti. Çok beğendim. Sizin dediğiniz gibi zoomlar, yavaşlatmalar, slow motionlar çok hoşuma gitti. Özellikle bu kadar çizgi romansal gözükmesi bence çok güzeldi. Bir sürü çizgi roman karesi de vardı zaten. Aynen. En beğendiğim ise Punisher'ın yaralı Spider-Man'i hastaneye taşıması. Evet ya. Bayıldım oraya. Oo evet müthiş o. Ama şey dedim, keşke arka cam değil duvar bir kapı olsaydı. Orada cam biraz fazla şey sokmuş arkadan sahneye. Ha, anladım dediğini. Daha orada bir şey olsaydı ışıklandırma. Okey. Evet. Şöyle söyleyeyim. Vurgu açısından ben filmin vurgusunun da fena olmadığını düşünüyorum bu arada. Yani böyle flashback'in olduğu nokta olsun, filmin Jean'e geçtiği kısım olsun. Özellikle ilk bir saatte Jean'in insanlardan insanlara sektiği noktalardaki filmin konsepti çok ilgi çekiciydi. Yani filmin bence ilk yarısı daha ilgi çekiciydi o noktada. Ulan ne oluyor falan filan kısmında bayağı iyiydi. Vurguda söyleyeyim bunu. Abi Spider-Man vurulduktan sonra yerler böyle kan gölü gibi oldu ya orada. İşte tutuyor Jean onu. Abi orada bir saçma bir simbiyot şeyi bekledim böyle. Bir yerden gelecek falan diye bir Nereden? bekleme. Şeyde, vantilatörden. Aga o VMAX'ten vallahi Aynen. düşecek diye Venom bekledim. Max. VMAX Bir oyunda ölüyor, simbiyotla dönüyor ya Şeyde kim diyorsun? Spider-Man 2'de mi oluyordu o? galiba. Tam olabilir. hatırlamıyorum da. Ama olsun yani o tarzda bir şey gelebilir diye beklerken bunu da tamamen kurgu ve hikaye açısından Jean'e yüklemişler. Yani hem onun telepatiyi maksimum gösterelim hani en ilgi çekici kullanım onda diye hem de onu büyütlemek istemişler. Anlayabiliyorum yani. Abi bir de o çok yaratıcı bir çözümdü ya bence ve çok özverili bir şey yani orada. Abi bildiğin şeyde tutuyor onu ölmesin diye Peter'ı. Yoksa ölecekti yani. Bir defa bu kadar hayati olarak tehlike geçirdiğini gördük yani. Evet. Evet. Ben sadece filmin 3 saatten 2 saat 25 dakikaya düşmüş ya görüntü süresi. O biraz belli oluyordu bence filmin başında. Çünkü o giriş kısmı bana çok hızlı geldi. O duyguları tam hissettirememişti bana, yalnızlık duygusunu. Flashback konusunda da Mayala'nın flashbackleri bana bir türlü geçmedi açıkçası. Yalan söylemeyeyim. Zaten 4 filmdir Mayala bana biraz sığ geliyor. Iron Man'le ilişkisi yok. Happy ile ilişkisi biraz oturamadı bende hala olarak. O yüzden hoşuma giden bir karakter. Böyle hala olmaz diyorsun. Böyle ahlaki olarak. Hayır, öyle demiyorum da. Olmadı işte. Ne bileyim, sevemedim kadını. Oyunculuğu da Bak, hoşuma gitmiyordu pek. ben dediğine çok iyi katılıyorum. Ben de hemfikirim o konuda. Ama en azından şöyle bir şey var. Bu filmde 4 ya da 3 kere falan görüyoruz ya film boyunca ufak ufak.
filmin sonuna kadar. O ranza sahnesini. Oradaki build-up'ı çok iyi verdiği için Aynen, Mayhala'dan onu bir bağımsız anladım. olarak çok iyi bir sahne. Ya orada ben de otursam sen de otursan o Evet, etkiyi evet. verecek, anladın mı o yani? Aynen yani o Mayala ile ilgili değil zaten. Evet. Ufak O ufak vererek şey sonunda başarısı. pat diye Aynen. vermelerinden. Ne gülüyorsun lan? Hayır Alp'in sen ben otursuna patladım ya. Alp oturuyor orada. Baba Jean gel. Grey. Alp gel. Sediye gel. Alp'i böyle şey düşündüm. Müzikler ve ses. Gözlüklü falan. Gözüm yok. Seste şeyi söyleyeceğim. Müzikler şu Batman'in müziklerini yapan Michael Giacchino reis mi ne yapmış? Abi Giacchino. ellerinde kollarında. Öbür filmleri de o yaptı zaten. Giacchino. Evet. Aynen. Abi Adamın müthiş bir zaten adamsın. dolu bir filmografisi var. İnanılmaz bir şey yani. Bu adam da aynı Ludwig gibi yapıyor yani. Bu adamın olduğu 3-5 müzikler adamdan biri. Ben buna katılmıyorum bu arada ya. ben bu Ben bu adamı adamın çok seviyorum. iyi Adamdan biri. kompozör olduğunu düşünmüyorum. Ben bu adamın iyi bir Kötü değil. kompozör olduğunu düşünüyorum yani. Ben o kadar yaratıcı müzikler yaptığını düşünmüyorum şey olarak. Normal müzik kullanımı da olduğu için ekstra Güzel. skor olarak olağanüstü farklı bir skora ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Zaten çok Kaç fazla yerde farklı bir müzik girdi. Tame Ama Impala, nerede Loser. hatırlamıyorum. Tame Hayır, Impala hayır, Loser şey var. olarak ya. Tame Impala'yı demiyorum. Normal filmin kendi soundtrack'i olarak diyorum. ya ben bir de şundan diyorum bunu. Zaten çok fazla ses efekti içeren sahne vardı. İşte Hulk dönüşüyor, işte Jean Grey yapıyor, öbürü scan ediyor bilmem ne. Hani full bunları düşündüğünde olağanüstü müzik kullanacak yer var mı? Vardır abi. Bulursun illa ki. Teknik açıdan kurguda bulursun ama hiçbir müziğe ihtiyacı yoktu ve Michael bunu iyi Evet. doldurmuşlar. Bence bütün sahnelerde giren müzikler Peter'ın MJ ile konuştuğu sahnedeki o hafif soundtrack falan güzeldi yani. Bilmiyorum çok hoşuma gitti yani. Yani ses efektleri konusunda da gayet başarılıydı film bence. Prodüksiyona geçecek olursak da 225 milyonluk bir bütçe vardı. Bu bütçenin Oo, o hakkını kadar vermek. mıymış lan? Ben ilk Evet. defa duyuyorum bütçeyi toplam. Abi 225 milyon çok dolar. reshoot'a bilmem neye de girdi ya, normal. Benim gözüme batan sırıtan bir CGI de göremedim ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmem. Ama kostüm... Benim tek bir yerde bayıldım. sırtım Bir tane şey. yer var. Hayır, şimdi Söyleyin bakayım. Abi Benim söylesin. sinema Büyük biraz ihtimal, dandik bir beyler. büyük ihtimal aynı yer değildir bu arada da ben çok söyle bakalım aynı yerse patlayacağım. Kovan yapıyor ya kendine. Değilmiş. Orada aynı yer çıkmasın diye dua ettik şu an. O tutunuyor ya. Salladım, başka bir şey söyledi şimdi aynı yer olmasın diye. Abi Rhino Babandan- geliyordu. O ona şey vuruyordu o sahne. Rogan kapağı atıyor falan. Ama Man Spider işte olacak mı da diyorduk ya, o kovandan düşerken orada bir ağ atıyor. Orada vücudunun böyle FPS'i düşüyor gibi oluyor. Yere düşmeden önce. Bana öyle geldi. Bir orada bir battı gözüme. Benim bir tek şeyi sevmedim ben. Bunda Kutay'la da hemfikiriz. Abi MJ ile Nedim partisine gittikten sonra bu casual kıyafetlerle swing attığı bir sahne var ya. Abi orada siyah rengin kurbanı olmuş film bence. Ora bayağı AI gözüküyordu. Kendi ekrana yaklaşıyor böyle arkadaki New York Anladım. böyle CGI gibiydi. Yani orada çok green screen olduğu belliydi. Diğer swing sahnelerini böyle aşırı güzel görünce ora battı. Ora böyle çok John Watts Olabilir. hissettirdi yani. Hani dümenden 2 A atsın araya hani falan Ya. tarzı geldi. Onun dışında çok iyiydi Anladım. bence CGI. Bir de şunu söyleyeyim. Swing sahnesi dedin ya. Abi bir de burada suite'i daha şey ya. Amazing Evet. Spider-Man'deki gibi. Evet. Daha Ona böyle göre. kumaşı görüyorsun. Maskesi tam oturmuyor. Yani oturuyor da şeyin kulaklarının katlama izini falan görüyorsun. O gerçekçilik hissini. Öbür 3 filmde bu olmadığı için dümdüz CGI böyle şey gördüğün için hiç o his geçmiyordu. Kostümün renkleri de harika. Kostümün o kırışan yapısı da harika olmuş. Tabii. Bayağı beğendim ben kostümü. Ama bu filmin ben kendim için tek büyük artısını söyleyeyim. Zaten bence özeti olacak. Abi diğer bütün MCU Spider-Man filmlerinin hepsi başka karakterler veya başka filmlerde olan olaylardan beslenip bir film olmaya çalışırken bu film içine aldığı karakterlere de bir şey katarak kendi içinde bir film oluyor. Aynen. Bu O yüzden filmin bence iyi- filler değil dedim Ha, zaten. o yüzden bence MCU'nun en iyi Spider-Man filmi. Mesela No Way Home'da örnek verecek olursak abi hala diyoruz ki en iyi karakter Green Goblin. Ben bunu 25 yıllık karakter zaten. Andrew geldi işte şey geldi Tobey'm geldi. Oradan bir swing orada bir dostluk var drama var bilmem ne. O zaten 50 sene önce tamamlamış bu ilkler bunlar yani. Gelen bütün kötü karakterler Burada daha yapılmış var deyip gerçekten öyle. Gelen bütün karakterler 40 dakika anlatılmış daha önce. Bu filmde öyle bir şey yoktu. O beni çok sevindirdi yani. ya bu film duygusal yükünü sıfırdan kendi yaratıyor. Öbür filmlere nazaran. No Way Home Joker filmdi, anladın mı? O her türlü zaten 10 puan üstte başlıyordu. Pandemi bilmem ne her şey dahil olunca o böyle tık 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 Aynen. arttı yani insanlarda. Ama bu film net ondan çok daha iyi bir film. Net yani her Bence de. anlamda. Öyle daha iyi, kesin daha iyi. Varsa son sözünüzü alayım. Şimdi bir post kredistimiz de vardı. Bip bip Aa. bip dedik. Bir anda Spider-Man'e farklı bir yerde bip bipledi. Evrenin dışında bir yerde artık nerede nowhere. MCU'da sizce Spider-Man ne bekliyor bundan sonra? Abi bence genel olarak ben şöyle düşünüyorum. Bu tarz event filmlerinde o kadar derinlikli bir şey izleyemeyeceğiz zaten Spider-Man açısından. En fazla şu olacak. Mizahi yönünü karşılayacak. Bir de aksiyon yönünü karşılayacak. Bu kadar. Yani bence de kesinlikle öyle bir şey oluyor. Kalkıp Spider-Man'in derinlemesini inceleyecek değiliz toplu filmlerde. Ya, plot olarak soruyorsan her şey olabilir abi. Simbiyotu da koyabilir. Evet. Battleworld ayağına işte Toby gelecek diyorlar falan. Tobey Her olabilir. şey olabilir yani.
Doomsday'in uzayda geçen bir fight sahnesinde olabilir. Peki size şey söyleyeyim. Secret Wars'taki main karakter olma işine ne diyorsunuz ya? Yani Yani daha Doomsday'i izlemedik. Abi- Bilmiyorum, hiç bir şey diyemem ben. Bence Doomsday'de de main karakter olması gerekiyor. Çünkü o bütün fight'ları görmüş tek Avengers hayatta kalan Thor'dan Evet. sonra. Thor'un da Yani mental biraz Potato, değişik small zaten. potato. Öyle Thunderbolts'a falan benzemez Spider-Man baba. Ayak. ayağa patladım. Abi bir de şeye çok patladım. Frank maske giyip böğürüyor ya. Aa yapıyor can. Çok iyiydi ya. Onun goril ismi beni patlattı burada ya. Bayıldık oraya. Ya bilmiyorum, film iyiydi ya, gidin. Ben Evet, 8 evet, veriyorum konuşuruz, filme. konuşuruz zaten. Ben de yani biraz fragmanda halk bait vardı. Ona kızdık zaten. Yapacak bir şey yok ona. Ben filler hissiyatını da aldım ama Punisher'ın ve Jean Grey'in dinamikleriyle, aksiyonuyla, buram buram çizgi romansal görselliğiyle kesinlikle sinemada izlenmesi gereken 8 bölü 10'luk bir Spider-Man filmi diyebilirim. Abi valla ben kendi adıma bu benim en beğendiğim 3. Spider-Man filmi falan olabilir yani. Sam Raimi ilk filmini saymazsak. Ben rahat 8,5 diyorum kendi açımdan. Abi iyi filmdi ya. Bilmiyorum. Yani ufak detayları attığın zaman film iyiydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz MCU açısından, görsellik açısından, kurgu, çekim çoğunu konuşmaya çalıştık. Ya bunun sonu yok. Başka videoda da konuşuruz bunu, ki konuşacağımız 99 tane yer daha olacaktır diye düşünüyorum. Abiler ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Senin ağzına sağlık Teşekkür abi. ederiz abi, eyvallah. Biz Kendinize iyi kaçıyoruz. bakın. Kendinize dikkat edin. Spider-Man'le kalın.